30 milyon kilometre kare alan, 1,4 milyar nüfus, 54 ülke, zengin kültürel yapılar, doğal kaynaklar, büyük bir ihracat pazarı. Bugün dünyanın belki de en çok ilgi çeken ve merak edilen kıtası, hatta Türkiye için ne işimiz var orada denilen bir kıta Afrika. Sahi ne işimiz var Afrika'da? Ben Tunç Demirtaş, 10-10 başlıyor. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Türkiye'nin Afrika ilgisi pek yeni sayılmıyor. Hatta günümüzde Afrika'da yer alan 15 ülke geçmişte Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer almaktaydı. Yani Afrika Osmanlı İmparatorluğu'nun ardılı olan Türkiye'ye o kadar uzak sayılmaz. Ama biz günümüzde gelecek olursak daha önce 1998'de Türkiye, İsmail Cem'in Dışişleri Bakanlığı döneminde Afrika'ya açılım eylem planıyla kıtaya ilgisini göstermişti ama 90'lı yıllarda Türkiye'de iç politikadaki istikrarsızlıklar ve terör sorunu dış politikaya yeteri kadar enerjiyi vermeyi mümkün kılmamıştı. Tabii 2002'den sonra Türkiye'de devletin kurumsal yapısında ciddi dönüşümler de yaşanmaya başlandı ve sonrasında 2005'te Türkiye'de Afrika yılı ilan edildi. Afrika Birliği'ne daha sonraki süreçte gözlemci üyelik elde edildi ve 2008 yılında Türkiye Afrika Birliği'ne stratejik ortak statüsüne sahip oldu ve aynı yıl Türkiye Afrika Zirvesi'nin birincisini İstanbul'da gerçekleştirdi. Daha sonra 2014 ve 2021'de yapılan bu zirveler Türkiye'nin kıtadaki varlığını pekiştiren unsurlar arasında yer aldı. Ama Türkiye'nin Afrika'daki varlığı tek başına bunlarla açıklanamaz. 2002'de kıtada bulunan 12 büyükelçilik sayısı bugün 44'e ulaşmış durumda. Tabii bu artış tek taraflı olmadı. Yine 2008'de Türkiye'de bulunan Afrika ülkeleri büyükelçiliklerinin sayısı 10'dan günümüzde 38'e kadar yükselmiş durumda. Büyükelçiliklerin sayısının artmasıyla diplomatik, ekonomik, kültürel ilişkiler de arttı. Türkiye Afrika'da insani boyutla ayrışan ve öne çıkan bir aktör aslında. Türkiye büyükelçiliklerinin dışında TİKA, Yunus Emre, Maarif Okulları, Yurtdışı Türkler ve diğer STK'lar gibi yumuşak güç enstrümanlarıyla sahada varlık gösteriyor. Ama artık savunma sanayideki kapasitesinden kaynaklı sert güç unsurlarını da sahaya yansıtan bir Türkiye var. Yani Türkiye artık Afrika'da bir akıllı güç unsuru olarak görülmekte. Tabii tek konu bu da değil. İçinde bulunduğumuz dönemde küresel sistemin bir dönüşüm içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu dönüşüm sürecinde jeopolitik boşlukların ortaya çıkması da söz konusu. Bu boşlukların ortaya çıktığı yerlerden bir tanesi de Afrika. Türkiye bir taraftan Covid-19 pandemisi, bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde kıtadaki varlığını sürdürürken, diğer taraftan Doğu Akdeniz'deki kazanımlarını Libya üzerinden, Doğu Afrika'daki kazanımlarını da başta Somali olmak üzere diğer bölge ülkeleri üzerinden ve son dönemde güvenlik ve istikrara katkı sağlama bakımından Batı Afrika ülkeleriyle de ilişkilerini derinleştiriyor. Afrika'nın iç içe geçmiş yapısı, geçirgen sınırları, örneğin Türkiye'nin dış politikada Libya gibi hayati çıkarlarının yer aldığı ülkelerdeki durumu etkileme potansiyeline de sahip. Yani Türkiye, Afrika'da büyükelçilikler ve diğer kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve insani yardım faaliyetlerini kapsayan bütüncül bir anlayış sergiliyor diyebiliriz. 2013'ten itibaren Türkiye, Afrika ile ortaklık politikası izliyor ve bu şekilde kıtanın barışına, istikrarına, ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkıda bulunuyor. Ama Türkiye'yi Afrika ülkeleri tarafından özel kılan bir durum var aslında. O da Türkiye'nin insani ve eşit ortaklık temelindeki yaklaşımı. Kısacası Türkiye, önce insan düsturuyla kıtada üstüne düşeni yapmak, sonra da Afrika ile birlikte kazanıp ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü kuşakta ulusal çıkarlarını korumak için Afrika'da yer alıyor. Aslında bu bir vizyon meselesi. Afrika geçmişte o kadar çok geri plana itildi ki 21. yüzyılın Afrika'nın yüzyılı olacağı belirtilirken Afrika ülkelerinin yöneticilerinin artan önemleri aslında daha fazla öne çıktı. Geriye dönüp baktığımızda Fransız lider Macron 15, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 9, son iki Almanya şansölyesi Angela Merkel ve Olaf Scholz toplamda 16 ziyaret gerçekleştirdi Afrika'ya. Bunun yanında Çin toplam 10, ABD'de Obama sadece 7 kez ziyaret gerçekleştirdi. Obama diyorum çünkü Obama'dan sonra Trump ve Biden Afrika'ya henüz bir ziyaret gerçekleştirmedi. Bunlara karşın görevde bulunduğu süre zarfında Erdoğan 32 ülkeye 53 ziyaret gerçekleştirmiş ve bu kapsamda rekoru elinde bulunduruyor. Türkiye Afrika'da hem kazanıyor hem de kazandırıyor aslında. Ancak bu kazanç sadece ekonomik bir kazanç olarak ifade edilemez tabii ki. Türkiye geçmişteki sömürgeci ülkelerden farklı olarak kazanmayı eşit bir şekilde gerçekleştiriyor aslında. Yani Afrika'nın doğal kaynaklarını çıkarıp çok ucuz ücretler karşılığında ya da para vermeyeceği yöntemlerle çalmıyor. Eşit ortaklık ve kazan kazan prensibiyle Afrika ülkeleriyle iş ilişkileri geliştiriyor. Kıta ülkelerindeki iş insanları da Türkiye'ye gelip yatırımlar yapıyor. Yani tek taraflı bir ilişkiden ziyade karşılıklı işbirliği temelinde ilişkiler kurarak kazanımlar elde ediyor Türkiye.
Türkiye'nin Afrika'da gizli bir gündemi veya ajandası yok. Her şey göründüğü gibi. Yani çıkarsız dayanışma, birlikte çalışma, birlikte kazanma, gönüllere dokunma, insani yardımlar, kalkınma yardımları, ekonomik ilişkiler ve artan ticaret, askeri eğitim üssü, terörle mücadelede ve diğer konularda tecrübe paylaşımı gibi unsurlarla Türkiye Afrika'da faaliyetlerini devam ettiriyor. Türkiye'nin Afrika'daki amacının taktik ve stratejik olmak üzere iki farklı boyutu bulunuyor. Bu iki amaç birbiriyle uyum içerisinde ve birbirlerini tamamlayıcı bir nitelikte. Türkiye'nin taktik seviyedeki amacına bakacak olursak, kıtada kalkınmanın gelişmesine destek olarak kurumsal devlet yapılarının güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması olarak aslında bu durumu ifade edebiliriz. Stratejik amaç açısından baktığımızda ise Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasında bölgede gerçekleştirdiği bu açılım, ortaklık ve yatırımları koruyarak bölgedeki meşru hükümetlerle işbirliği yaparak ticaret hacmini ve nüfuzunu artırmak olarak açıklanabilir. Tüm bu amaçları gerçekleştirmek için de Türkiye, Afrika'da terörle mücadele ve güvenlik politikalarına destek vererek, lider düzeyinde ziyaretlerle işbirliğini artırarak, insan insana temas ederek, yönetişim desteği sağlayarak, Antalya Diplomasi Forumu gibi kurumsal platformlar kullanarak amacına doğru ilerliyor. Türkiye'nin son 10 yıllık dönemde yani 2013'ten günümüze dek Afrika ile toplam ihracatı 150 milyar doların üzerinde görülmekte. Bu rakam 2003'te sadece 2,1 milyar dolardı. Bir de genele bakacak olursak eğer 2022'de Afrika ile toplam dış ticaret hacmi 33 milyar doların üzerinde ve Türkiye'nin toplam dış ticareti 404,5 milyar dolar olmuştu o zamanlarda. Yani Türkiye'nin dış ticaretinde Afrika ülkelerinin payı %8,1 olarak görülüyor bugün. Bu rakam geçmişe göre yüksek ama geleceğe göre oldukça düşük olarak düşünülebilir. Kısacası Afrika, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği coğrafyalardan biri olarak da öne çıkıyor. Az önce Türkiye sadece ekonomik kazanç için mi Afrika'da sorusunu cevaplamıştım. Resmi açıklamalara göre bugün Afrika'da 100'e yakın Türk firması faaliyet gösteriyor. Ağırlıkla inşaat ve enerji sektörlerinde yatırım yapan Türk firmalarının 80 milyar doların üzerinde 1800'e yakın proje üstlenmesi söz konusu bugün. Türkiye'de Afrika'nın toplam yatırımı 6 milyar dolar düzeyinde bugün. Ekonomik kazanç sağlamak için önce güvenliği sağlamak gerekiyor tabii ki ve Afrika ülkelerinin tamamında olmasa da kıtanın büyük bölümünde darbeler, terör ve altyapı kaynaklı güvenlik sorunları da aslında bulunuyor. Bunun yanında gıda güvenliği gibi sorunların da olması kıtaya yatırımları etkiliyor doğal olarak ve bu yüzden Afrika'da güvenlik, istikrar ve terörle mücadele konularında Türkiye'nin desteği olmazsa olmaz. Türkiye'nin Somali'deki askeri eğitim üssü ve savunma sanayi ürünlerinin ihracatları bu kapsamda ekonomik kazançlar için oldukça önem kazanmış durumda. Yani Türkiye Afrika'da sadece ekonomik çıkarlar için değil, aynı zamanda ülkelerin ve bu ülkelere yapılan yatırımların güvenliği için de orada bulunması söz konusu. Türkiye'nin Afrika ile artan angajmanı kendisini savunma ve güvenlik işbirliği alanında son dönemde oldukça öne çıkarıyor. Afrika'nın önemli güvenlik ortaklarından biri haline geliyor aslında Türkiye bu dönemde. Türkiye 2020'de Afrika'ya 83 milyon dolarlık bir savunma sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirmişti. Ama bu rakam bir yıl gibi kısa bir sürede 460 milyon doların üzerine çıktı. Yani bir yılda Türkiye'nin Afrika'ya yönelik savunma sanayi ihracatı 5 kattan fazla bir artış göstermiş durumda diyebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Afrika'nın en büyük silah tedarikçileri olan ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya gibi büyük güçler silah tedariği konusunda ağır şartlar öne sürüyorlar. Ayrıca bu silah satışları Afrika ülkelerinin çıkarlarına ve faydasına hizmet etmekten çok satıcı ülkelerin ekonomik ve stratejik çıkarlarına destek veriyor. Bu nedenle Türk savunma sanayinin geliştirdiği ürünler diğerlerine kıyasla daha uygun fiyatlı, kullanışlı ve alıcı ülkeye ağır koşullar yüklemekten uzak bir görünüm sergiliyor. Ve bu durumda Afrika ülkeleri için aslında kolay erişilebilir, çekici ve cazip olarak da düşünülmekte. Dünyanın ilk 3 büyük drone üreticisinden bir tanesi olan Türkiye'nin son dönemde savaş alanlarındaki başarısıyla Afrika ülkelerinin Türk savunma sanayi ürünlerine artan ilgisi birleşiyor ve Afrika'da Türkiye'nin daha avantajlı hale geldiği de bu kapsamda görülüyor. Ekonomik yatırımları herkes yapar ama Türkiye herkesten farklı olarak insana yatırım yapıyor bir de. Afrika Türkiye için önemli coğrafyalardan bir tanesi. Kıtanın çeşitli ülkelerinden her yıl Türkiye'de eğitim almaya yüzlerce insan geliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın burslarıyla Türkiye'de eğitim alan Afrika ülkelerinin gençleri Türkiye'de eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönüyorlar ve ülkelerine ve yine Türkiye'ye ekonomik olarak katkı sağlıyorlar. Son çeyrek yüzyıla baktığımızda Türkiye'nin Afrika'ya yönelik ilgisi yadsınamaz derecede öne çıkıyor. Bu içeriği hazırlamamızın temel sebebi Türkiye'nin Afrika'da diğer ülkelerden aslında nasıl ayrıştığını veya Türkiye'nin Afrika'da gerçekten işinin olup olmadığını anlamaya çalışmak.
GZT takipçileri Afrika'ya yönelik ciddi anlamda zaten ilgi göstermiş durumda ve bu ilgi de giderek yoğunlaşıyor gördüğümüz kadarıyla ki bana da yoğun bir şekilde GZT takipçilerinden sorular gelmeye başladı. Yine bu içerikte Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet kurumlarına bağlı kaynaklardan, aynı şekilde akademisyenlerin oluşturmuş olduğu kaynaklardan ve ekonomik veriler bağlamında, göstergeler bağlamında da TÜİK verilerinden, yine aynı şekilde Dünya Bankası verilerinden faydalanarak bu içerik oluşturuldu. Tabii unutmamak gerekir ki GZT'nin içerik üreticisi Mamodu'dan da faydalandım. Kendisine de buradan selamlarımızı iletiyorum. GZT'ye abone olmayı unutmayın. 30 milyon kilometre kare alan, 1,4 milyar nüfus, 54 ülke, zengin kültürel yapılar, doğal kaynaklar, büyük bir ihracat pazarı. Bugün dünyanın belki de en çok ilgi çeken ve merak edilen kıtası, hatta Türkiye için ne işimiz var orada denilen bir kıta Afrika. Sahi ne işimiz var Afrika'da? Ben Tunç Demirtaş, 10-10 başlıyor.